Evet, Buluşma Noktası TV5 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Gazze'yi, Sumut filosunu, 7 Ekim Aksa tufanını konuşmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Sayın Mehmet Yaroğlu bizlerle beraber. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Birazdan yine gazeteci Bekir Sıtkı Şirin bizlere bağlanacak. Ona da inşallah sorularımız olacak. Başkanım 7 Ekim, yarın 7 Ekim. Şimdi sizler de 7 Ekim 2 yıl oldu. 2 yıl öncesi de var tabii. İsrail'in her bir mazluma yaptığı harekette sizler meydanlarda, sokaklarda halkı topladınız. İsrail terör devletine karşı bir duruş sergilediniz. Bunlar çok kıymetli. Hani o hadisi şerif mucibince hani men ra'en mümkün münkeren diye başlıyor ya, kim bir kötülük yapıyorsa buna karşı eliyle, diliyle, bunun işte en son noktası da kalbiyle buğz etme kısmı. Sizler sokaklarda gece demediniz, gündüz demediniz, bazen gündüz, bazen gece yarılarında gerek ABD konsolosluğu önünde, gerek İsrail konsolosluğu önünde her zaman mazlumun yanında yer almaya gayret ettiniz. Yarın da 7 Ekim'in yıl dönümü. Şimdi neler söylersiniz 7 Ekim Aksa Tufan Harekatı ile ilgili? Tabii bizim mücadelemiz 7 Ekim'le birlikte başlamadı. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Anadolu Gençlik Derneği olarak, Milli Gençlik Vakfı olarak, Milli Görüş Hareketi olarak Türkiye'de Siyonizm meselesini, Filistin davasını merkeze alan, bu konuyu sürekli gündemde tutan bir liderin talebeleriz, bir mektebe talebeleriyiz. Bu anlamda zaten yıllardan beri bu konu bizim asli gündemimiz. Yani bizim 5-6 yaşındaki evlatlarımıza yapmış olduğumuz eğitimlerde de Filistin davasını işliyoruz. Bir üniversiteli talebelerimize yapmış olduğumuz eğitimlerde de bu konuyu biz zaten yıllardan beri işliyorduk. Ya da Siyonizmin nasıl bir mikrop olduğunu, Orta Doğu'daki planlarını yıllardan beri işliyorduk. Erbakan hocamızın ömrünü hocamız buna adeta vakfetti. Bir mitingde dahi hocamız bunu anlattı ya, düşünebiliyor musunuz? Yani diyelim şurada Küçükçekmece meydanda hocamız bir miting yapıyor. Bir mitingde, yani bunun siyasi bir karşılığı yok. Bundan dolayı bir halktan oy falan alacak halimiz yok. İnsanların bunu idrak etmesi, sindirmesi, içselleştirmesi ciddi bir mesele. Uzun bir süreçti. 50 yılın sonunda bugün insanımız diyor ki bu Erbakan hakikaten haklıymış. Yani yıllarca entelektüeller, akademisyenler dahi hocamıza böyle üstten kibirli bir edayla baktı. Ya bu Erbakan da iyi hoş ama ya bu Siyonizmin meselesini de çok abartıyor. Çok komplo teorilerine kendini kaptırıyor dediler. Bugün geldiğimiz nokta ortadadır. Hem ülkemiz insanı, hem ümmeti Muhammed, hem de dünya halkları hocamızın işaret ettiği noktaya bugün herkes temas ediyor. İsrail'in nasıl bir mikrop olduğunu, nasıl habis bir olduğunu herkes söylüyor. Tabii Aksa Tufanı ile birlikte bizim çalışmalarımızda daha da bir özellikle eylemler noktasında olsun, kitlesel programlarla alakalı olsun, Filistin meselesine, Filistin davasına, Filistin direnişine daha aktif destek sunmaya çalıştık. Bu anlamda hem konsolosluk eylemleri, ifade ettiniz, işgal rejimi konsolosluğu olsun, onun hamisi Amerika konsolosluğu olsun, hatta Avrupa ülkeleri konsolosluklarında da eylemler yaptık. İngiltere konsolosluğunda, Almanya konsolosluğunda bu olayın ilk başladığı zamanlarda çok aktif destek verdiler biliyorsunuz. Evet. Avrupa ülkeleri İsrail'in bir askeri gibi, özellikle Almanya bu desteğini uzun müddet devam ettirdi. Oralarda da eylemlerimiz oldu. Gerekse daha kitlesel, Beyazıt Meydanı'nda yapmış olduğumuz programlar. Maltepe Meydanı'nda büyük bir miting tertip edildi Milli Görüş Hareketi. Gene geçtiğimiz günlerde Saadet Partimiz aracılığıyla Üsküdar'da büyük bir miting tertip edildi. Bu programlarımızla birlikte amacımız şuydu. Yani Filistin meselesini daha geniş kitlelere, gündemine sokabilmek. Bu meseleyi kitleselleştirebilmeyi amaçlıyorduk. Elhamdülillah bugün geldiğimiz noktada da bunu başardığımızı görüyoruz. Daha önce hiç Filistin'le alakalı duyarlılık sahibi olmayan insanların bugün bu konuda paylaşımlar yaptığı, bizim çalışmalarımızı takdir ettiği, daha da bizi hatta şevklendirdiği, ne olur daha çok çalışma yapın, oradaki bu gözyaşını, bu zulmü daha çok insana duyurun, İsrail'in gerçek yüzünü ifşa edin anlamında çok olumlu teşvikler de alıyoruz. Şunu da bir parantez içinde söylemek istiyorum. Tabii bizim bu Filistin davasına destek eylemlerimizi biz Aksa tufanının hemen akabinde gerçekleştirdik. Bakın bu da çok önemli. Bunun niçin altını çiziyorum? Çünkü
7 Ekim'in ertesi günündeki Türkiye'deki şöyle konuşulanları bir yeniden herkes bir bakarsa şunu görecek. Türkiye'de birçok eli kalem tutan insan etki ajanların marifetiyle birlikte şöyle bir propaganda yoluna gittiler. Ya bu Hamas durduk yere niçin İsrail'e saldırdı? Çünkü bugüne kadarki bizim yaşadığımız senaryo neydi? İsrail gelir, katliam yapar. Sabra Şatilla katliamı, Deir Yasin katliamı, yüzlerce katliam. Gerek Gazze'de, gerek Lübnan'da, farklı yerlerde. Filistinlilere sürekli bir katliam var. Bizim de kaderimiz ne? Bir katliam olur. Biz de işte üzülürüz. İşte Türkiye'de meydanlara dökülürüz. Filistin'i seviyoruz. İsrail kahrolsun filan. Ondan sonra da bu iş biter. Hamas belki bir iki tane füze gönderir filan. İsrail'in bu zulmü devam eder. Ancak biz 7 Ekim sabahı farklı bir şeye uyandık. Yani o ambargo halinde bütün insani şartlardan dahi yoksun bir, yani Gazze dediğimiz yer işte şu Küçükçekmece, Ümraniye kadar filan bir toprak parçası. 2 milyon insan oraya sıkışmış. En temel insani ihtiyaçlarını bile zor karşılıyorlar. Böyle bir denklemde karşısında dünyanın bütün teknolojik altyapısını almış, askeri teçhizatını almış bir küresel güce karşı bir anda inanılmaz, yani hiç kimsenin hesap edemeyeceği bir operasyon gerçekleşiyor. Böyle bir sabaha uyandık. Yani dünyada her şey alt üst oldu. Siyonizmin yıllardan beri işlettiği hiçbir şekilde zarar verilemez İsrail algısı, ki Yahudileri bu şekilde oraya toplayabildiler. Bir sabah bir uyandılar ki alt üst oldu. Yani öylesine İsrail'in oradaki o Gazze tümeni için diyorlar ki bu tümen Almanya gibi düzenli bir orduya karşı 5 gün boyunca savaşabilir. Yani yalnızca o tümen. 5 gün boyunca savaşabilir. Almanya gibi bir orduya karşı. 2 saat içerisinde o abluka içerisinde tünellerde teçhizatlanmış Kassam birlikleri ve direniş bunu alt üst etti. Böyle bir sabah uyandığımız için, dünyadaki bütün küresel denklemler alt üst olduğu için tabii Türkiye'de de ve İslam dünyasında da belli etki ajanları devreye girdi ve Hamas'ı itham edici bir propaganda başladı. Evet. Yani biz çabuk unutuyoruz bunları. Biz onları unutmadık. Kimin ne yazdığını, ne konuştuğunu da çok iyi biliyoruz. O sebeple bizim 2 yıl boyunca yapmış olduğumuz bütün eylemler önemli olduğu gibi en önemli eylemimiz ilk gece yaptığımız eylemdir. Evet. 7 Ekim'in akşamında biz Çane Meydanı'nda Aksa tufanı onurumuzdur, Filistin direnişi onurumuzdur ve Filistin direnişini ve bu eylemi selamlıyoruz. Protestomuz bizim en hayati şey budur. Çünkü bugünden sonra Türkiye'de bu iş tersine dönmeye başladı. Evet. Yani yürütülen propaganda Hamas'ı itham edici, Hamas'ı terörize bir grup gibi göstermeye çalışılırken bunu Türkiye'de İslami kisvedeki insanlar dahi bu propagandayı yürüttü. Gazeteler, medya organları vesaire. Bizim bu desteğimizden sonra ve bu işin bütün Türkiye'de kitleselleşmesiyle birlikte işte bugünkü Hamas'ın meşrulaştıran bir noktaya geldi, elhamdülillah diyoruz. Elhamdülillah, yani eylemlerimiz tabii bizim devam edecek, yani gerek meselenin kitleselleşmesi açısından, gerek ülkemiz yöneticilerine mesuliyetlerini hatırlatma açısından eylemlerimiz bizim Allah'ın izniyle devam edecek. Tabii bu sivil inisiyatiflerin ne kadar önemli olduğunu gördük. Liderler adım atamıyorlar ama dünyanın şu anda dört bir yanında Gazze için insanlık ayağa kalkmış. Bu çok kıymetli ve çok önemli. İnşallah bunlar liderlerini uyandıracak diyelim. Sevgili Bekir de hattımızda, bağlantıda. Sesimiz geliyor değil mi Bekir? Evet, sesinizi alabiliyorum. Şimdi geçtiğimiz bölümlerden kalan sorularım vardı sana. Onları da sormak istiyorum. Şimdi çifte vatandaşlık konusu çok önemli bir konu. Aslında gündemde tutulması gereken konulardan birisi. Bu süreçte İsrail'de o hapishane süreçlerinde dün akşam birçok ulusal kanalda da çıkan bir şeydi, konuydu. Orada Türkçe konuşuyor bir asker. Yetkili bir asker bizim Türk vatandaşlarımızla, aktivistlerimizle soruyor bizim hanımefendi. Diyor ki, Dilek Hanım'dı sanırım, soruyor işte sen bu kadar Türkçe nasıl iyi biliyorsun diye. O da diyor ki ben Yozgatlıyım diyor. İşte annem İsrailli, babam Yozgat'ta, ben Yozgatlıyım diyor. Şimdi bir yandan oradan soykırıma gidip geliyor. Burada Türkiye vatandaşı. Şimdi bu konu aslında çok önemli bir konu. Yani böyle Türkiye'deki bu çifte vatandaşlık konusu milli güvenlik açısından nasıl bir tehdit unsuru haline gelebilir? Tam anlamıyla bir milli güvenlik tehdididir bu husus. Biz 2 senedir bu hususa dikkat çekiyoruz. Hatta
meclise de taşındı biliyorsunuz bu konu. Bir adım atıldı, sonra devamı getirilmedi maalesef. Evet. Yani ben bir Türk vatandaşı olarak sokaklarda katillerle birlikte gezmek istemiyorum. Yani Gazze'de soykırıma katılan, çifte vatandaş adı verilen hem Türkiye hem İsrail vatandaşlarıyla gezmek istemiyorum. Bunlar potansiyel tehdittir. Bakın çok uzağa gitmeyelim. İsrail rejiminin İran'a gerçekleştirdiği saldırıda İsrail rejiminin en büyük silahı İran içerisindeki ajanları oldu. Evet. Biz bugün Türkiye ile İsrail rejiminin olası bir savaşının yaklaştığını konuşuyoruz. İsrail rejiminin Türkiye üzerindeki planlarını daha da somut hale getirdiğini konuşuyoruz. Olası bir Türkiye-İsrail savaşında düşünebiliyor musunuz? Binlerce İsrail ajanının, binlerce İsrail askerinin devreye girdiğini. Bu son derece bir milli güvenlik tehdididir, milli güvenlik problemidir. Bu sorunun bir an önce aşılması gerekiyor. Bakınız biz aylardır, 2 yıldır şunu dile getiriyoruz. Türkiye, İsrail rejimine karşı somut adımlar atmalı, aksiyoner adımlar atmalı. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Diyelim ki aksiyoner adım atamıyorsunuz. Programın ilk bölümlerinde de konuştuk. Gazze'ye savaş gemisi gönderemiyorsunuz. Şunu yapamıyorsunuz, bunu yapamıyorsunuz. Bari bizi koruyun. Gazze'yi kurtaramıyorsanız bari bizi kurtarın, bizi koruyun. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak İsrail rejimine aidiyet besleyen hiçbir kimseyle aynı sokakları, aynı caddeleri paylaşmak istemiyoruz. Biraz önce Mehmet Yaroğlu reisimiz de belirtti. Ne dedi? 7 Ekim başladıktan sonra bir takım eller devreye girdi. Hamas özelinde Filistin direnişini itham edici söylemlerde bulundular. Ne yaptılar? Algı operasyonlarına başvurdular. Bunların içerisinde çifte vatandaşlar da vardı. Bakın ben devletimizin bu çifte vatandaşların hepsini çok iyi bildiğini biliyorum da, tahmin de ediyorum, inanıyorum da. Bu sorun bir an önce aşılması gerekiyor. Ve bu bir mesajdır da İsrail rejimine. O nedenle Türkiye hükümeti bir an evvel bu çifte vatandaşlar konusunu gündeme getirmeli ve bizi bu tehlikeden kurtarmalı. Evet, dediğiniz gibi aslında önemli bir konu bu. Gözden kaçırdığımız bir konu aslında. Mecliste sonuç alınması gereken konulardan birisi. Bu devletin yani nüfus ve vatandaşlık idaresinde bu kayıtları zaten vardır. Şimdi bir yandan kesinlikle bunların bu 2 yıldır uçak seyahatiyle gidiş geliş trafikleri de vardır. Bu insanlar belki de burada bir kamu kurumunda, belki bir devlet dairesinde, belki bir özel sektörde çalışıyorlar ve birçok insanımıza yan yana sırt sırta çalışıyorlar. Orada zulümlerini yapıp gelip burada normal gündelik işlerine devam ediyorlar. Bu önemli bir konu. Devletin bu anlamda bir adım atması lazım. Bugün bu konuyu biraz gündemde tutmaya ihtiyaç var diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, size şimdi geçtiğimiz günlerde yine bu işte Birleşmiş Milletler toplantıları sonrasında da gündeme gelen Trump-Netanyahu görüşmesiyle beraber 21 maddelik barış planından bahsedildi. Tabii ben onu adlandırırken Trump-Netanyahu barış kelimelerini yan yana, isimlerini yan yana getirmenin de biraz abesle iştikal olduğunu, bir yanda hani neyse bir atasözü vardı, onu şimdi ekranlarda söyleyemeyiz. Hani bununla ilgili ne söylemek lazım? Bir an önce bu çıkan 21 maddeyi de İslam ülkeleri hızlıca kabul ettiler. Hani hangi ara okundu, demek öncesinde görüşüldü mü bu konu, masaya yatırıldı mı? Bu barış planı ile ilgili ne söylersiniz? Tabii buradaki bu ev ödevi aslında İslam ülkelerine verildi maalesef. Çünkü şunu hatırlayalım. Aksa tufanından sonra İsrail işgal rejimi kapsamlı bir harekat başlattı Gazze'ye. İşte hem havadan bombalıyor, daha sonra kara harekatı, denizden, abluka vesaire. Amerika'nın tabii açık desteğiyle Amerika savaş gemilerini bölgeye gönderdi. Avrupa devletlerinin açık desteğiyle ekserisinin silah yardımları vesaire. Yani bu bütün hani denir ya 7 bu Çanakkale için. Evet. 7 düvele karşı. 7 düvele karşı. Yani Gazze'de 7 düvel bir araya geldi. Peki neyi yok etmek istiyorlar? İşte ufak bir yüz ölçümüne sahip aşağı yukarı 2 milyon insanın yaşadığı 50 bin bandında silahlı unsurların bulunduğu bir
toprak parçasını işgal edip oradaki bu silahlı direnişi sona erdirmeyi ve oradaki Gazze halkına da diz çöktürmek. Plan buydu. Bu planla alakalı işte televizyon programları yapıldı. Belki buraya da katılanlar olmuştur. Herkesin öngörüsü de şuydu: 2 ay. Yani bu Hamas neyine güvendi de böyle bir şey yaptı? İşte bak, gördün mü? İsrail, Amerika'nın ve diğer devletlerin de açık desteğini aldı ve en geç 2 ay içerisinde Hamas'a da Hamas'ın arkasında duran Gazze halkına da diz çöktürecek. Herkes bunu söyledi. Yani televizyon programlarının kayıtları ortada. 2 ay sonra artık Hamas diye, Hamas'la birlikte özdeşleşen direniş diye bir mefhum ortada kalmayacak dendi. Şu an biz Aksa tufanının 2. seneyi devriyesindeyiz. 2 ay değil, 24 ay geçti. Peki sonuç? Bugün hemen bir gün yoktur ki hemen her gün Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları olsun, İslami Cihad'ın askeri kanadı olsun, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin askeri kanadı olsun. Yani direnişin bütün unsurları hemen her gün yeni videolar yayınlıyor ve bu videolarda da direniş güçlerinin işgal askerlerine, tanklarına karşı yaptığı operasyonların videoları var. Bakın, bunlar kayıtlı olanlar. Elbette bir de kayda alınamayanlar var. Yani orada siz anlık bir operasyon gerçekleştiriyorsunuz. Hepsini kayda alamıyorsunuz. Bu şunu gösteriyor: 2 yıldır işletilmek istenen plan, 2 ayda netice alacaklarını düşündükleri planda 2 yıldır netice alamadılar. Yani direnişe diz çöktüremediler. Her gün işgal askerleri orada ölüyor. Evet. İsrail içerisindeki protestoları görüyoruz değil mi? Milyonluk protestolar oluyor İsrail'de. Evet. Bir an evvel ateşkes olsun, bir an evvel rehineler serbest bırakılsın. Bu protestoları doğru anlamamız lazım. Yani İsrail'de yaşayan o İsrailliler ya işte savaş olmasın filan derdinde değiller onlar. Evet. İsrail'de çok ufak bir kesim Siyonizm karşıtıdır. Onun dışındaki İsrail'deki aşağı yukarı bütün kesimler, yani milliyetçisi de, seküleri de, demokrat olan da filan, kendini nasıl tanımlıyorsa tanımlasın, aşırı dindarları filan, hemen hepsi arz mevcut noktasında mutabıktır. Hemen hepsi Hamas'ı ve Filistinlileri terör unsuru olarak ve yok edilmesi gereken varlıklar olarak görür. Peki böyle görüyorlar da niçin milyonlarca kişi İsrail'de, sokaklarda bir an evvel artık bu savaş son bulsun diyor? Sebebi şu: biz bunlarla başa çıkamayız. Evet. Biz bunlarla başa çıkamıyoruz çünkü. 2 yıldır bunlarla savaşıyoruz. Ne direnişe diz çöktürebildik, ne de Gazze halkına diz çöktürebildik. Yani artık direnişe diz çöktüremeyeceklerini anladıkları anda Gazze halkını biz buradan tehcir yapalım. Yani bunları buradan gönderelim planını devreye soktu. Ki dikkat ederseniz Türkiye'de de geçtiğimiz aylarda belli çevreler bunu işledi. Ya bu Gazze'liler hep ölüyor, yeter artık, dayanacak güçleri kalmadı. Tehcir evet. demiyor da ne diyor? Hicret etsinler. Ne kadar insancıl, ne kadar masum bir talep. Oysa ki Trump'ın planını işletiyor bu kalemşörler. Bunu da başaramadılar. Gazze halkı her gün yeni ölümlere uyanmasına rağmen hayır dedi. Biz direniş seçeneğinden başka bir seçeneği tanımıyoruz. O sebeple topraklarımızı da terk etmeyeceğiz. Toprak bizim toprağımız ve bu toprak Mescid-i Aksa'nın mücadelesini veren bir toprak. Ribat toprağı, cihat toprağı dedi. Bu plan da işlevsiz hale geldi. Son bir plan kaldı artık bu Netanyahu'nun elinde. Netanyahu'nun kurtarıcısı, hamisi olan Trump dedi ki İslam ülkelerine, biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Siz bunlara Hamas'sız bir Gazze seçeneğini dayatacaksınız Hamas'a. Evet. Tabi Hamas'ın cevabı da son derece stratejik, diplomatik olarak ustaca kaleme alınmış bir cevaptır. Hamas çünkü mahkum edildi bütün dünya halkları nezdinde. Yani bugün Hamas gitse dese ki açık açık bu ortada bir barış planı falan yoktur, bu plan bir senaryodan ibarettir vesaire dese, öylesine bir algı operasyonu ve manipülasyon yürütülüyor ki artık yani herkes şunu söyleyecek: kardeşim bak, görüyor musunuz? Barış olacak ama. Çünkü İslam ülkeleri dediniz ya, daha ilk dakikadan Pakistan'ından işte Türkiye, Katar, şu bu, herkes açık destek veriyor buna. Yani Hamas böyle bir denklemde nasıl diyecek ki hayır kardeşim bu barış değildir? Ama Hamas'ın verdiği cevap aslında buna işaret ediyor. Hamas direkt teklifi reddetmiyor, ancak şerhler düşüyor. Yani Trump'ın planında Hamas silah bırakacak diyor. Hamas'ın cevabında böyle kale bile almamış bu şeyi. Evet. Bu teklifi. Cevap vermemiş. Yani cevapsız. Ya da Trump'ın planında uluslararası bir koalisyon Gazze'yi yönetecek diyor. Hamas'ın cevabında
Gazze'yi diyor Gazze'liler yönetecek. Filistin ulusal, biz tamam diyor, biz bırakabiliriz. Hani biz koltuk sevdalısı falan değiliz. Filistinliler yönetecek burayı. Filistin ulusal mutabakatı sağlanır ve Filistinliler yönetir. Yani son derece Hamas'ın vermiş olduğu cevap aslında onların planlarını boşa çıkartan, direniş seçeneğinden asla vazgeçecek değildir. Hamas'ın varoluşsal temeli direniştir. Evet. O sebeple ne Hamas ne de direniş grupları direniş seçeneğini asla tartışmaya açmaz. Ancak bu sinsi planı da boşa çıkartan bir cevap vermiştir. İnşallah böyle devam edecektir. Ancak İslam ülkeleri bu Trump'ın borazanlığını yapmayı bırakmaları gerekiyor. İslam ülkelerinin liderlerinin Trump'ın ağzıyla konuşmayı bırakıp Gazze'deki o direnişi örnek alarak direniş seçeneğini masaya yatırmaları gerekiyor. Aksi takdirde İsrail bugün sadece Gazze'yi vurmuyor. Ya da kendisine bir mukavemet ortaya koyan Lübnan'ı, Yemen'i, İran'ı da vurmuyor yalnızca. İşte gitti bugün İsrail Katar'ı vurdu ya. Bundan bir yıl evvel şurada televizyonda kaç tane program yaptınız. Bir kişinin böyle bir tahayyülü var mıydı? Yani bir kişi dedi mi ya bu İsrail gider Katar'ı da vurabilir. İsrail Katar'ı niye vursun ya? Amerika'nın en büyük üssü İslam dünyasındaki El-Udeyd üssü Katar'da. İsrail uçakları orada ikmal yapıyor, yakıt alıyor. Amerikan uçakları oradan kalkıyor. Yani İsrail'in can damarları bu üstten besleniyor. Ancak İsrail gitti Katar'ı dahi vurdu. Yani İsrail böyle önlenemez, saldırganlı, canavarlaşmış bir varlıktan bahsediyoruz. O sebeple İslam ülkelerinin liderlerinin bir an evvel bu Hamas'a yaptığı dayatmayı sonlandırıp direniş seçeneğini masaya yatırması gerekiyor. Bekir kardeşimizin ifade ettiği gibi aksi takdirde bütün İslam ülkeleri topun ağzındadır şu an. Evet, kesinlikle. Aslında bu tehditlerin aslında yüksek perdeden yine ifade etmişti. Yani Türkiye'yi de aslında. Şimdi bazı çevreler şunu söylüyor. İşte Türkiye NATO üyesi, İsrail dolayısıyla buraya saldıramaz. Yani İsrail'in saldırganlığını gördük. Yani ne zaman ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Yani Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, işte Uluslararası Ceza Mahkemesi hiçbirini takmayan bir İsrail'den bahsediyoruz yani. Evet sevgili Bekir, sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Trump'ın bu maddelerin içerisindeki Hamas'ı silahsızlandırma konusu var. Bu yani çok stratejik bir yani silahsız bir Hamas, silahsız bir Gazze. Şimdi bölgede yeni bir haritanın şekillendiği bir süreç mi, yeni bir güvenlik politikası mı oluşacak? Yani bu planla beraber bunu nasıl yorumlarsın? Şimdi evvela şunu söylemek lazım. Benjamin Netanyahu ne kadar şeytanın askeri ise Donald Trump da o kadar şeytanın askeridir. O nedenle Netanyahu'nun sözüyle Donald Trump'ın niyeti arasında hiçbir fark yoktur. Evet. Ve Donald Trump'ın ortaya koyduğu sözde barış planından hiçbir hayır gelmez. Bunu da en iyi Hamas hareketi biliyor. Ve Hamas hareketi için şunu söyleyelim. Hamas hareketi şunu da biliyor. İsrail rejiminin ve arkasındaki emperyal güçlerin anlayacağı tek bir dil vardır. O da Yahya Sinvar'ın dilidir. Yani bu zalimler ancak silahtan anlar. Siz silahı bir yere koyduğunuz zaman bu zalimlerle baş edemezsiniz. 2 yıldır bu direnişin sürmesinin tek bir şeyi var. O da bedel ödemek. Gazze halkı bedel ödüyor ve bu bedel ödemenin en büyük şeyi de, en büyük dayanağı da silahtır. Şeyh Ahmet Yasin'den efendime söyleyeyim Rantisi'ye, Yahya Sinvar'dan İsmail Heniye'ye, bu insanların, bu aziz komutanların birincil ilkesi silahtı. Bugün siz Hamas'a silah bırakın demek, işgalci İsrail rejimi Gazze'yi işgal etsin, arz-ı mevudu kursun, hatta Türkiye'yi işgal etsin demekle eşdeğerdir. Şimdi İslam ülkelerinin yapması gereken şudur. Bakın Hamas asla silah bırakmayacak. Adımdan ne kadar eminsem Hamas'ın silah bırakmayacağından da o kadar eminim. Fakat burada asıl imtihanı İslam ülkeleri veriyor. Donald Trump'ın peşine takılıp giden İslam ülkeleri veriyor. Bu İslam ülkelerinin başta Türkiye olmak üzere yapması gereken Hamas'ı silahsızlandırma çalışmaları değil. Hamas'a silah vereceksiniz. Hamas'a teçhizat vereceksiniz. Anca böyle, çünkü Hamas aynı zamanda sizin için mücadele ediyor. Hamas benim için mücadele ediyor. Senin Hamas'ı yalnız bırakman demek,
bu işgalin senin kapılarına dayanması anlamına geliyor. Bu nedenle yapılması gereken şey çok basittir. Hamas'ın silah bırakmayacağına eminiz. Ama gün Hamas'a her geçen günden daha fazla sahip çıkma günüdür. Hamas neymiş? Silah bıraksın. Hamas'ın bugün milyonlarca programın ilk başında söyledim. Küresel çapta bir oluşumdur artık Hamas. Müslüman gayrimüslim Hamas'ın milyonlarca sempatizanı vardır artık. Ve bu sempatizanların her biri Hamas'ın birer silahıdır. Hamas'ın birer kurşunudur. Hamas'ın silahı da bitmez, kurşunu da bitmez. Ben şimdi çok uzatmadan bir konferans hazırlığım var. Onun için müsaade isteyeceğim. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. 7 Ekim özelinde sözlerimin sonunda başta Yahya Sinvar, İsmail Haniye, Muhammed Taif, Salih Aruri hepsini rahmetle minnetle anıyorum. Cenab-ı Allah yollarından ayırmasın, istikametimizi bozmasın. Ben hayırlı geceler, hayırlı yayınlar diliyorum. Müsaadenizi talep ediyorum saygılarımla. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bekir. Hayırlı akşamların olsun. Çok sağ olasın. Sayın Başkanım, şimdi Sumut filosuyla isterseniz devam edelim. Şimdi Sumut filosuna milli görüş kuruluşları olarak en büyük destekleri sizler verdiniz. Türkiye'de Necmettin Erbakan filosu adı altında desteklerinizi Sumut filosuna vermiş oldunuz. Buradan ekipleriniz Tunus'a gittiler. Orada eğitimler, gemilerin hazırlıklarına katıldılar. Şu an hatta Adana İl Başkanı olması lazım değil mi? Sinan Adana yok. Elazığ İl Başkan Elazığ İl Yardımcısı Başkanı. Sinan Akılot abimiz. Şu an hatta İsrail'de o da yarın herhalde. Yarın inşallah döneceği bilgisini aldık. Dönecek. Yine milli görüş kuruluşlarımızın birçok, Bekir Tunuş abi olsun, birçok isim var. Hatta şu an giden gemide de milletvekillerimiz var. Bu süreçle ilgili hazırlık süreçleri, SUMUD'un hazırlık süreçleri, Türkiye'deki organizasyon, Avrupa'yla entegre olması, bu süreçle ilgili isterseniz biraz detay bilgi alalım. Tabii Sumut organizasyonu artık ülkelerin yani uluslararası toplumun, kurumların tamamen iflas ettiği bir dönemde Evet. halkların, özgür halkların bir inisiyatifi. Yani sizin 50 tane gemiyle gemi dediğinizde gemi falan da yok ortada ya. Tekne yani ekserisi. ekserisi tekne. 50 tane tekneyle ya da 100 tane tekneyle gidiyorsunuz. Karşınızda dünyanın en seçkin donanmaları. Yani bunu zahiren bu ablukayı kıramayacağınız ortada. Nasıl kıracaksınız? Yani denkleme bakıyorsunuz. 50 tane tekne, 100 tane tekne, 500 tane olsun. Hiçbirinde silah yok. Evet. Bir bıçak dahi yok. Yani en ufak bir kesici alet dahi yok. Sivil bir aktivizm. Burada ama bu şunu gösteriyor. Yani dünya halkları diyor ki, çünkü Sumut organizasyonunda gemilerde 44 farklı ülkeden insan var bu organizasyonun içerisinde. Yani Tunus'ta bunların delegasyonları var, toplantılar yapıldı vesaire. 44 farklı ülkeden aktivist bu organizasyona dahil olmuş. Yani bütün özgür dünya halkları aslında ülkelerine diyor ki, tabii özelde biz İslam ülkelerine diyoruz. Evet. Ya bakın artık uluslararası kurum, sistem o kadar iflas etti ki, ifşa oldu ki biz yani bunu ablukayı kırma ihtimalimiz olmamasına rağmen, zahiren baktığın zaman çünkü denklem bu, biz gidiyoruz. Yani karşımızda dünyanın en seçkin birlikleri, donanması, askeri teçhizatı olmasına rağmen, teknolojik üstünlüğü olmasına rağmen ve biz de üzerimizde hiçbir şey olmamasına rağmen üzerlerine doğru gidiyoruz. Evet. Yani bu aslında büyük bir defa meydan okuma. Evet. Yani bu büyük bir meydan okuma. Siz küresel sistem eliyle ülkeleri sindirebilirsiniz. İşbirlikçi yönetimler eliyle kendinize karşı hiçbir müeyyide uygulanmalarının önüne de geçebilirsiniz. Ancak özgür dünya halklarını teslim alamazsınız. İşte bu organizasyon bunu gösteriyordu. Ve bu organizasyon aslında Gazze'deki direnişin ikiz kardeşi. Şu anlamda ikiz kardeşi. Çünkü zahiren baktığınız zaman da ya bu Gazze'dekiler ne yapıyor ya? Karşısında Amerika'sı var, İsrail'i var, dünyanın bütün küresel
müstekbirleri var. Onlar elinde işte bir tane sapan taşıyla mücadele ediyor denmedi mi? Evet. Yıllarca, ama işte bu mücadele bak bugün bir Aksa tufanına vesile oldu. Kademe kademe büyüyen bir direnişe vesile oldu. Yani bugün İslam dünyasının işte en yoksul halkı dediğiniz Yemen'den dahi Elyat'a İHA'lar gönderiliyor. Füzeler gönderiliyor. Ya da uluslararası taşımacılık noktasında büyük darbeler vuruluyor. Yani zahiren baktığınız zaman buna imkansız dersiniz. İsrail'in Elyat limanı olması lazım. Kızıldeniz'de sınırı olan, tek limanı olan limanı kapatıldı, biliyor musunuz? Kapatıldı. Çünkü sürekli saldırılara karşı karşıya kaldığı için kullanılmaz, işlevsiz hale geldi ve geçtiğimiz aylarda da El Cezire'nin haberi bu. Liman kapatıldı. Ya bakın, bunu direniş başarıyor. Direniş seçeneği bunu başarabiliyor. Bu işte sapan taşlarıyla başlayan bir mücadele. Sumut'taki bu sivil aktivizmde zahiren baktığınız zaman hiç başarma ihtimali olmamasına rağmen, hiçbir teçhizatı olmamasına rağmen İsrail'in, Siyonist rejimin üzerine yürüyor ve büyük bir birliktelikle birlikte bunu ortaya koydu. Çünkü bakıyorsunuz farklı dinlerden, farklı mezheplerden, farklı meşreplerden ve ırklardan yüzlerce insan o gemilerde bir araya geldi. Siyonist rejimin ortaya koymuş olduğu bu soykırıma karşı bir birliktelik inşa edildi ve bu kardeşlerimiz ölüm pahasına bu yolculuğu gerçekleştirdi. Tabii Siyonist rejim hepsini alıkoydu, kuşatma altına aldı. İşte İsrail hapishanelerinde çok insanlık dışı muameleler yaptı. Ancak şu an bir filo daha yolda. Evet. Vicdan gemisi ve onunla birlikte 9-10 tane gemiden var. Bunlar şu an yolda. İşte dediğiniz gibi milletvekillerimiz gemilerde. Oraya geçmeden isterseniz, şimdi alıkonulduklarında o İsrail Uluslararası Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in o aktivistlere karşı olan söylemleri aslında çok dikkatle tüm dünyanın, aslında herkesin üstüne alınması gereken şeyler var orada. Siz kimleri gönderirseniz gönderin, bizim için onlar terörist. Diyor. Yani üstünde kesici, delici herhangi bir silah da olmasa bizim topraklarımız gözüyle bakıyorlar. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani bu o aşağılayıcı tabloyu. Normal, rutin bir şey esasında. Çünkü bunların itikadı bu. Yani kendisinden farklı olan insanları, yani Siyonist olmayan insanları kendilerinin hizmetçisi, kölesi olarak gören bir itikada sahipler. Bunların itikadı bu. Yani inançları bu. Evet. Hemen hepsi aynı şeye inanıyor. Kimisi fazla dindardır, kimisi az dindar. Önemli değil. Buna inanıyorlar bu topluluk. O sebeple bir defa yani siz onlara karşı nasıl oluyor da, bir de öyle bir kibir var ki, yani Firavun kibiri bu aslında. Evet. Öyle bir kibir var ki, ya bakıyor kardeşim, biz herkesi sindirmişiz. Uluslararası kurumlar diyorsunuz, sinmiş. Evet. İslam ülkeleri, devletleri diyorsunuz, orduları var, şunları var, bunları var, sinmiş. Ya siz kim oluyorsunuz da? 100 tane, 200 tane, 300 tane, 500 tane insan bizim üzerimize geliyorsunuz. Bakın, İsrail'in tahammül edemediği şey bu. Gazze'ye de bu yüzden tahammül edemiyor. Ya Gazze'de ne var bugün ya? Gazze'nin askeri teçhizatı nedir? Ya da insan kaynağı ne? Maddi gücü ne? Ya da Yemen'in ya da Lübnan'daki Hizbullah. Ne ki yani? Sen niye Lübnan'da bugün Hizbullah'ı silahsızlandırmak istiyorsun? Ya sana verebileceği zarar ortada ki. Gücü belli. Evet. Ama tahammül edemiyor buna. Ya sen kim oluyorsun da diyor bana füze gönderiyorsun. Sen kim oluyorsun da diyor benim orada lojistik ikmal hattımı kesiyorsun Kızıldeniz'de. Yemen'e söylüyor. Şimdi Sumud'a da aynısını söylüyor. Siz kim oluyorsunuz da bana rahatsızlık veriyorsunuz? Gelmişsiniz, biz Gazze'ye gideceğiz diyorsunuz. Yani beni tanımıyorsunuz. Beni tanımıyorsunuz. Yani bana itaat etmiyorsunuz. Bu iradeyi ortaya koyuyorsunuz. İsrail ve onunla birlikte işte Amerika, küresel sistem, küresel müstekbirler buna tahammül edemiyor. Sumud'un da buradaki en büyük başarısı bu. Yani biz, İsmail Haniye'nin dediği gibi, asla sizi tanımıyoruz. Ve bu ablukayı bugün kıramazsak yarın vicdan gemisi kıracak. O kıramazsa ondan sonra gelen. Ama bu kırılacak. Evet. Biz buna inanıyoruz. Bu anlamda büyük bir irade. Tabii o Ben-Gvir'in ifadeleri, dediğim gibi yani o itikadının gereği ifadeleri sunulan. Tabii bir Müslüman bunu izlerken yani yerinde duramıyor. Evet. Oradaki aktivistler, orada Cenab-ı Hak iyi bir sabır vermiş. Çünkü onlar bunların eğitimlerini aldılar. O aslında tahrik ediyor orada. Kesinlikle. Yani istiyor ki orada birisi bana saldırsın da
Ben bunları ifşa edeyim dünya kamuoyuna. Onlar da iyi bir eğitimden geçmiş ve iyi bir sabır. Yani biz de gidecektik normalde gemilerle, böyle bir şeye nasıl tahammül edebilirdik bilmiyorum yani. Çünkü öyle tahrik ediyor ki biz izlerken ona tahammül edemiyoruz. Ancak bu organizasyondan duyduğu rahatsızlığı da gösteriyor. Yani bu sivil organizasyonlardan duyduğu rahatsızlığı da aslında gösteriyor. Evet, bir de hapishanenin koridorlarında gezerken aslında orada da şeylere mesaj veriyor aslında. Dünya ülkesi liderlerine, bakın sizin ülkelerinizden gelen o aktivist denilen teröristleri biz buralarda hapishaneleri gezdirerek gösteriyor. Ya yani, bir de tabii gözdağı veriyor. Yani gözdağı veriyor, burada bir irade var, hani devam edecek diyoruz. Gemiler gelmeye devam edecek. Gözdağı veriyor. Yani sizi böyle insan dışı muamele de yaparım. Hapse de atarım. Yarın öbür gün deport da etmeyebilir. Evet. Yani bunu da yapabilir. İsrail yani o iradeyi kırmaya çalışıyor. Orada bir propaganda yapıyor. Gözdağı veriyor. Boşa, nafile. Evet. Yani bu iradeyi kıramazsınız siz. Yani 40 farklı ülkeden insan bir araya gelmiş. Farklı yani normal şartlarda bir araya gelme ihtimali çok zayıf olan topluluklar bir araya gelmiş. Filistin halkının yanında saf tutuyorlar. Bu iradeyi kıramayacaklar. Bu irade günden güne Allah'ın izniyle büyüyecek. İnşallah diyelim. Şimdi gemi gidiyor. Az önce ifade ettiğiniz vekiller var gemide. Biraz kalabalık, büyükçe bir gemi. Şu an şartlar küçük gemilerin gitmesine biraz elverişli değil sanırım. Dalga sebebiyle okyanusun o kısmında o sosyal medyadan biz gün gün takip ettik. Sizler de takip ettiniz. O dev dalgalarda adeta boğuşarak gittiler. Bir mücadele ettiler. Kolay bir şey değil yani. Allah güç kuvvet versin. Şimdi de giden ekipte vekiller var. Sizce yine tavır ne olur? İsrail'in tavrı orada ne olur? Yani vekillere karşı böyle bir diplomatik anlamda bir kriz çıkar mı? Türkiye ve İsrail arasında yine bir gerginlik oluşur mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, tabii dediğiniz gibi vicdan gemisi daha büyük bir gemi. Vicdan gemisi hikayesi de olan bir gemi aslında. Vicdan gemisi daha önce de ilk etapta Türkiye'de maalesef her türlü hukuki zemin olmasına rağmen Ulaştırma Bakanlığı tarafından vicdan gemisi 6 ay boyunca Haydarpaşa Limanı'nda bekletildi. Gemi değil mi? Tabii bu bekletilen gemi. Haydarpaşa Limanı'nda 6 ay boyunca bekletilen gemi, vicdan gemisi. Daha sonra bu ateşkes sürecinde dışarı çıkabildi ve Malta'da, yani Avrupa sularında vicdan gemisi vuruldu bundan bir yıl evvel. İsrail tarafından drone saldırısı gerçekleştirildi vicdan gemisine. Yani içinde bizim arkadaşlarımız da vardı, bu Mavi Marmara Dernek Başkanı vesaire. O esnada o gemiyi vurdular. Tabii gemi daha sonra işte tadilat sürecine oldu. Tunus'a gitti. Oradan tekrar Türkiye'ye geldi. İzmir limanındaydı. Arkadaşlarımız bu gemiyi yeniden hazırladılar. Bütün tamirlerini, teknik prosedürlerini vesaire yaptılar. Ve yeniden yola revan oldular. Bu sefer İtalya'dan gemi çıktı. Gene Türkiye'den çıkamıyor bakın bu arada. Yani Türkiye'den biz hani gidelim de Mersin limanından, İzmir limanından Gazze'ye doğru yola çıkalım. Maalesef yine diyemiyoruz. Yani bu Sumut filosuyla alakalı iş siyasi PR oldu mu, şov oldu mu, meydanı kimseye bırakmayanlara diyoruz ki bu kadar sahipleniyorsunuz bu işi. Hadi biz buna öncülük gene edelim. Nasıl Sumut filosuna aşağı yukarı 50 gemi bandında bir maddi destekte bulunduysak 50 gemi değil 150 geminin de biz ve bu paraları biliyor musunuz? Yani biz öyle büyük müteahhitlerden, şunlardan, bunlardan, yani müteahhitler tabii alınmasın da, yani bu paraların ekserisi asgari ücretlilerin, işçilerin, yani böyle infaka muhtaç insanların destekleriyle bu maddi infak seferberliğini biz gerçekleştirdik. Elbette yüklü miktarda bağış yapanlar da oldu ama ekseri, yani bir teyzemiz geliyor, umre parasını veriyor, yıllarca biriktirmiş, umreye gitmek istiyor, ömründe gitmemiş, o parayı getirdi, buraya koydu. Yani böylesine bir infak seferberliği oldu. Biz bunu yine yaparız. Evet. Ama biz istiyoruz ki, Tunus'ta bizim arkadaşlarımıza demişler ya siz demişler niye Tunus'a geldiniz ki? Türkiye'den Gazze daha yakın. Yani böyle dolanmanın bir anlamı yok ki. İspanya'dan bu gemi niçin kalkıyor? Tunus'tan niçin kalkıyor? Türkiye'den çok daha hızlı bir şekilde gidebilirsiniz demişler. Şaşırmışlar. Biz de diyoruz ki biz bu gemileri Türkiye'den kaldırmak istiyoruz. Bu kadar bu işi sahiplendiniz. Sumut'la alakalı maşallah bütün ekranlarda varsınız. Hadi buyurun bu gemileri biz İzmir'den, Mersin'den, İstanbul'dan, Haydarpaşa'dan kaldıralım diyoruz. Vicdan gemisi de bu anlamda yolda. İtalya'dan yola çıktı.
İçinde Saadet Partisi Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca milletvekillerimiz var. Evet. Gelecek Partisi'nden Sema Hanım var milletvekilimiz. Faruk Dinç Bey diğer filodaydı. Evet. Onun gemisi arızalandı. Hüdapar vekili. O inmek zorunda kaldı. Ve Türkiye'den de gene başka arkadaşlarımız var. Avrupa'dan katılımcılar var. Vicdan gemisi yoluna devam ediyor. 200 milden daha az bir mesafesi kaldı. Tabii yanında ufak tekneler de olduğu için ağır ilerliyorlar. Yoksa vicdan gemisi daha hızlı gidebilir. İsrail'in tavrında ne olur? Ben farklı bir muamele olacağını zannetmiyorum. Evet. Yani bundan daha kötüsü olabilir, daha iyisi olmaz. Benim kanaatim bu. Çünkü İsrail her geçen gün pervasızlık dozunu arttırarak ilerliyor. İşte Katar saldırısını az evvel konuştuk. Yani beklenmeyen şeyler gerçekleştiriyor. O anlamda ama diplomatik bir kriz olur mu? En azından milletvekillerinin nezdinde olacağını ben zannetmiyorum. Yani İsrail gene her türlü pervasızlığını yapar. Ancak İslam ülkeleri maalesef şu an bunu sindirmeye hazır vaziyette olduğu için ben herhangi bir çok kriz çıkacağını zannetmiyorum. Ancak biz şu an şu ön kabullen bu soruyu cevapladım. Yani sanki İsrail doğrudan müdahale edip arkadaşlarımızı alacakmış gibi oldu. Allah'ın izniyle biz bu geminin menziline ulaşacağını İnşallah. Düşünüyoruz, inanıyoruz, murat ediyoruz. Ama oldu da bir İsrail müdahalesi olursa diye bu sorunuzu kesinlikle, bu şekilde cevaplamış oldum. Ya tabii amaç, umut dediğiniz gibi, yani Rabbim Musa'nın asası olup belki bu gemi Gazze'ye ulaşacaktır. Belki yol açacaktır. Belki de buna vesile olacaktır. Yani bilemeyiz tabii ki. Ama tabii olasılıkları, planları konuşmak lazım. Yani sonuç itibariyle ülkemizi temsil eden milletvekilleri bu isimler. Diplomatik anlamda dokunulmazlıkları olan isimler. O açıdan önemli ki Türkiye'nin dış politikada da önemli bir konusu aslında bu mevzu. Diplomatik anlamda da önemli bir konu. Yani sonuç itibariyle İsrail'in orada alacağı tavır, yapacağı hareket Türkiye'ye direkt aslında bir mesajdır. Bunu liderlerin, Türkiye'deki yöneticilerin de buradan mesajlarını alması gerekiyor. Bu açıdan önemli. Ben şimdi 7 Ekim'den bu yana 2 yıl geçti. Hamas hareketini soracağım size. Şimdi liderleri İsmail Haniye vardı. İsmail Haniye tebessümüyle aslında onu tanıdık. İran'da bir suikast sonucunda şehit edildi. Yahya Sinvar vardı. Daha Gazze'den çıkmamıştı. Yahya Sinvar Gazze'de, cephede savaşırken şehit oldu. Lideri, komutanı savaşan bir hareket. Yine birçok liderini hep cephede kaybeden bir hareket. 2 yıldır. Belki çeşitli suikastler diyelim. Hani içeriden dışarıdan bilgi verilerek belki süreçler oldu ama Hamas hareketinin ben bu son durumunu sormak istiyorum size 2 yıldır. Yani aynı durduğu noktada duruyor mu Hamas? Kendini yenileyebiliyor mu? Şimdi Türkiye, Katar bu süreçte görüşmelerde arabuluculuk görevlerini üstleniyorlar. Hamas'ın son durumu nedir? Tabii Hamas halkıyla kader birliği yapmış bir hareket. Bir defa bunu ifade etmek lazım. Çünkü bugün bazıları böyle Filistin'in yanındayız filan deyip ya ama yok işte Hamas'a böyle tükaka yapan isimler görüyoruz. Evet. Yani Hamas'ı tamamen Filistin halkından ayıran, Gazze'lilerden ayıran, işte Hamas ayrı ama Filistin halkı ayrı. Siz böyle düşünebilirsiniz ama böyle bir gerçeklik yok. Yani sahada böyle bir gerçeklik yok. Filistin halkında böyle bir gerçeklik yok. Bakın yalnızca Gazze halkı da demiyorum. Filistin halkı diyorum. Yani Batı Şerialılarda da böyle bir gerçeklik yok. Batı Şeria'yı bugün kim yönetiyor? Mahmut Abbas denen İsrail işgal rejiminin kuklası bir isim bugün Batı Şeria'yı yönetiyor. Peki yarın Batı Şeria'da bir seçim yapılsa bu Mahmut Abbas'ın seçilme ihtimali var mı? Yok ki zaten seçimde gelmedik. Evet. Orayı gasp etti. Sahadaki arkadaşlarımız şunu söylüyor. Bugün Gazze'yi Hamas yönetiyor ya. Batı Şeria'da bir seçim olsa Gazze'den daha güçlü bir şekilde Batı Şeria'yı da Allah'ın izniyle Hamas yönetecek. Yani Hamas'ın böyle bir toplumsal kabulü var. Çünkü siz de az evvel sorunuzu sorarken aslında birçok şey ifade etmiş oldunuz. Hamas halkıyla kader birliği yapmış. Halkıyla yaşarken de ölürken de aynı şeyi yaşıyor. Evet. Yani aynı hayatı yaşıyorlar. Yani yaşam standartı nedir halkının? Gerek Aksa tufanı öncesinde gerekse tufan sonrasında. Evet. Aynı şeyi yaşıyorlar. Yani yedikleri ekmek aynı ekmek yiyebiliyorlarsa ya da aynı açlığa, aynı yoksulluğa mahkumlar.
Bu liderler için de geçerli. Ya da ölüm. Evet. Yani bugün Gazze'de halk ölüyor da lider takımı, ekibi, seçkin elitlerden oluşan, bunlarla aynı kaderi yaşamayan insanlar değil ki. İşte Yahya Sinvar bütün dünya halkları adına, hatta Hamas'a karşı hasım olan, yani ona ideolojik olarak mesafeli duran insanların bile takdirini toplayan bir ölüm oldu Yahya Sinvar'ın şehadeti. Yani herkes hayranlıkla izledi, gıpta etti. Yani bir lider cephede savaşan bir asker gibi 2 tane İsrail askerini öldürüyor. Daha sonra şehadete ulaşıyor, ölüyor. Ya bu inanılmaz bir portre oldu. Yani dünya halkları açısından bir rol model haline geldi Yahya Sinvar'ın oradaki şehadeti. Yalnızca Sinvar değil, işte Muhammed Taif'in şehadeti olsun. Ya da belki orada cephede değil ama Lübnan'da Başkan Vekili Salih Arır'ın şehadeti. İran'da İsmail Haniye'nin şehadeti. Yani biz bu insanlarla Türkiye'de görüştük. Onların yaşadıkları hayat, o sadelik ortadaydı. Ya da belki kendileri burada ama İsmail Haniye'nin çocukları şehit oldu, torunları şehit oldu. Evet. Yani buradaki hangi Hamas yetkilisine temas etseniz diyelim vazifeleri diplomatik bir vazife Katar'dalar, Türkiye'deler, neredelerse. Kendi aileleri Gazze'de bunlar. Evet. Yani ailelerini, bütün akrabalarını filan kaçırmışlar. Güllük gülistanlık bir hayat yaşamıyorlar. Her birinin aile fertleri orada ve her birinin aile fertleri o şehadeti tatmış. Ya da şu anki yaşayan, hayatta kalanlar açısından Gazze halkı neye ulaşabiliyorsa ya da ulaşamıyorsa aynı kaderi yaşıyorlar. Bu anlamda Hamas Gazze halkını ve Filistin halkını temsil eden bir harekettir. Yani siz Hamas'ı Filistin'den ayrı düşünemezsiniz. Bugün bunu ifade eden varsa bu işi sulandırmaya çalışan insanlar bunu ifade ediyor. Yani Hamas ayrı, Filistin halkı ayrı. Hayır, böyle bir ayrım yok. Evet. Peki Filistin'de farklı fraksiyonlar yok mu? Var. İdeolojik olarak farklı fraksiyonlar var. Şu an direniş grupları arasında da var. Yani silahlı unsurlar da var. İslami Cihat grubu var. Efendim daha böyle sol fraksiyonda olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi var. Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi var ve bu insanlar da bakın Hamas'ın Trump'a verdiği cevabı da hepsi sahiplendi. Ortak evet diyor, takdir edilesi bir cevap diyor. Yani bir mutabakat var burada. Evet. Farklı düşüncede olsalar da, farklı meşreplere sahip olsalar da hem cephede Kassam Tugaylarıyla birlikte mücadele ediyorlar hem de siyasi olarak Hamas'ın otoritesini, meşruiyetini kabullenmişler. Yani siz bugün Filistin'de böylesine bir mutabakat varken, Hamas anlamında herkes bir konsensus sağlamışken, bir otorite olarak görüyorken, bugün siz Türkiye'de orada burada ya efendim Hamas ayrı, Filistin ayrı, Hamas şöyle böyle. Ya bu tamamen Filistin meselesini sulandırma, direnişten duyulan rahatsızlığı ifade edenler bunu bugün söylüyor. Evet. Ve Hamas, sorunuzun diğer kısmına gelirsek, kendisini hem askeri anlamda son derece yetiştirmiş, bir defa yani Hamas çok ciddi bir mektep. Yani gençlerini, kadrolarını öylesine bir yetiştirmiş ki orası bir iman mektebi, yani bir cihat mektebi ama aynı zamanda bir takva mektebi. Ve halkı da görüyorsunuz, yani halkın bugün ortaya koymuş olduğu toplumsal mukavemet, direnişi olan desteği, Amerikan planlarına karşı olan direnci, burada bir sebat görüyorsunuz. Yani bu normal bir insanın yapabileceği bir şey değil. İmani yakine kavuşmuş bir topluluk görüyorsunuz. Allahu Teala onların kalplerine sekineti verince bir insanın ortaya koyamayacağı direnci ortaya koyuyor. Yani bu bir defa bir başarıdır. Siz bunu nasıl sağlıyorsunuz? Ya da Hamas'ın lider kadrosu düşünebiliyor musun? Her gün bir suikaste kurban gidiyorsun. Ya siz de öleceksiniz. Ya da cephede olan bir mücahit. Yani Trump ne dedi? 25 bin Kassamlı'yı zaten öldürdük diyor. Zaten 40 bin tane vardı. Yarısından fazlası ölmüş. Şehit olmuş. Ancak şu an peki Trump öyle diyor da diyelim Kassam'ın 40 bin mücahidi vardı. 25 binini öldürdün. Peki şu an 15 bin mi kaldı? Yoksa yine 40 bin mi var? Ya bunun farkında onlar. Evet. Onlar bu kelime oyunu yapıyor. Bugün 40 binle mi başladı bu mücadele tufan? Gene 40 bin var. Evet. Çünkü biz bugün bu insanlarla oturuyoruz, kalkıyoruz. Diyorlar ki kaç bin kişi şehit oldu? 70 bin. 100 bin olsun diyor. Siz diyor Çanakkale'de kaç bin şehit verdiniz? 250 bin. Tamam biz daha bak 250 bin dahi olmadı. Evet. Ve bir yandan diyor yeni nesil geliyor. O savaş şartlarında çocuklar doğuyor ve Allah'ın lütfu diyor ekserisi de erkek doğuyor. Onların kadınları da mücahit de ekserisi de diyor erkek doğuyor diyor, savaşçı evet. diyor. Bunların hepsi diyor 15 yıl sonra diyor gene direnecekler. Gene taş atacaklar. Evet. Ya da kurşun sıkacaklar onlara. Çünkü meşru bir
müdafaa hattı var burada. Yani bu bütün dünya halklarının kabullendiği bir meşru müdafaa var burada. Ne yapacaksınız yani? Sizi öldürmeye çalışan, sizi yok etmeye çalışan bir topluluğa, gasip bir rejime karşı 80 yıldır, 100 yıla yakın bir süredir bunu yapıyor. Ne yapacak yani? Filistinler bugün ne yapsın ya? Ne yapacak? Size esaretten, zilletten, tahakkümden başka bir şey sunmayan bir Siyonist varlığa karşı bu insanlar ne yapacak başka? Direnişten başka seçenek zaten yok. Zaten yok tabii. Yani ölüm bile yani orada kolay değil. Yani ölmek bile kolay değil. Ama şunu gösterdi Hamas aslında. Yani 7 Ekim'den bu yana hep yayınlarda ben söylüyorum bunu ama yanlış mıdır bilmiyorum. Şehadet insanlığı diriltiyor. Kendileri ölüyorlar. Ama bugün dünya insanlarını dirilttiklerini görüyoruz. Bugün Sumut filosundan bile dönenlerde kelime-i şehadet getirenler var. Dünyanın birçok yerinde, meydanlarda, sokaklarda, limanlarda binlerce, milyonlarca insanın sokaklarda eylem yaptığını, Gazze halkının yanında olduğunu görüyoruz. Yani bu anlamda bakıldığında aslında Hamas çok büyük bir şeye imza attı. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Yani bu hem İslam ümmeti açısından büyük bir uyanışa vesile oldu. Çünkü yani bugün Siyonist rejime ve onun arkasındaki o küresel müstekbirlere zahiren baktığımız zaman karşı koyamayacak topluluk hangisidir deseniz, yani insan kaynağı açısından, askeri teçhizat açısından, teknoloji açısından, maddiyat, yani aklınıza ne geliyorsa dersiniz ki işte bu Gazze'liler. Ya Gazze'liler zaten 7 Ekim'den önce de insani bir hayat yaşayamıyorlardı ki. Araştırmalar, veriler ortada. %70'i insani yardıma muhtaç. Gazze biliyorsunuz sahil şeridinde. Normalde su anlamında bir problem olmaması lazım. Aksa tufanından önce Gazze'lilerin ekserisi temiz içme suyundan da mahrum. Sebep? Elektrik İsrail'in inisiyatifinde olduğu için, yani o hat, evet, sürekli elektrik kesintisi oluyor. O denizden gelen suyu temiz içme suyu haline getiremiyorlar. O sebeple Gazze'de özellikle büyük bölgelerde diyelim belli günler kısmi su ihtiyacı karşılanıyor. Ya böyle bir hayat olur mu, düşünebiliyor musunuz? Bizim yani şurada İstanbul'da bir gün su kesilse hayat duruyor ya. Evet. Ne yapacağız diyorsun? Çamaşırı yemesi içmesi suyu, hayat duruyor. Ya bu insanların rutin hayatı bu hale gelmiş. Ya da İsrail en ufak bir şeyde zaten bir şeyi bahane edip bomba yağdırdığı bir beldeden bahsediyoruz. Yani Gazze böyle bir yer. Burada tabii Hamas çok büyük bir şeyi gerçekten başardı. Yani dünya halklarına büyük bir örneklik ortaya koydu. Çünkü baktığınız zaman yani bu insanlar yaşamını idame ettirecek şeylerden yoksunken böylesine büyük bir mukavemet ortaya koyuyor. Evet. Bugün bakın bunu Yemen de yapıyor. Yemen iç savaştan çıkmış. Yani açlıktan ölüyor Yemenliler yani. Bunu desek yeridir yani. Kendi içinde de karışık bir yapıları var. Tabii zaten Yemen'de bir normal başka hükümet var. Evet. Bir de Sana'da işte Ensarullah'ın yönettiği bir hükümet var. Şimdi buradaki o Ensarullah kanadı bir yandan maddi yoksulluk içinde halk kıvranırken 2 yıldır Cuma günü milyonluk mitingler yapıyorlar. Evet. Gazze halkına destek. Ve az evvel Yemen İslam direnişinin yaptığı şeyleri de söyledim. İsrail'in gittiler uluslararası taşımacılık sektörünü yerle bir ettiler ya. Başka şimdi dolanıyorlar, gemiler dolaşmak zorunda. Niye? Yemen'de Husiler bizi vuruyor diyor. Kaç sefer İsrail limanlarına saldırdılar. Ya Yemen'in gücü ne ya? Yemen'in gücü ne de bunu gerçekleştirebiliyor. Evet. Ancak bu işin yani güçlen değil, maddi üstünlüklen değil, imanın bir gereği olarak yapıldığını ifade ediyor bugün Yemen'deki yetkililer. İşte Gazze'de bunun en müşahhas örneği. O sebeple dünya halklarına büyük bir örnek oldu Gazze. Yani bunu Gazze'liler yapabiliyorsa bu kıt imkanlar içerisinde maddi açıdan herkes yapabilir. İslam ülkelerine, İslam toplumlarına büyük bir mesaj verdi Gazze direnişi. Evet. Çok önemli bir konu aslında bu. Ölüm, şehadet, dünyayı ayağa kaldıran ve dirilten bir tablo diyelim. Teşekkür ediyorum Sayın Yarıoğlu. İlave etmek istediğiniz başka bir şey yoksa programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür Son ediyorum. Sözlerinizi almış olalım isterseniz. İzleyicilerimize de hasreten teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı çalışmalar diliyorum. İzleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Evet,
Buluşma noktasının sonuna geldik efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Ekranları başında TV5'i buluşma noktasını misafir eden tüm izleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. YouTube üzerinden de yorum yazan, her bir yorumla destek veren kıymetli izleyicilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konuklarımıza tabii 3 bölüm boyunca bizleri yalnız bırakmadılar. Kıymetli konuklarımız Gazze ile ilgili, Sumut'la ilgili, Orta Doğu ile ilgili, Trump'ın o planları ile ilgili bizleri detaylıca bilgilendirmiş oldular. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bu yayının ekranlara aktarılmasında büyük emeği, özverisi ve gayreti olan tüm ekip arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.